Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle A'dan Z'ye komutan serisinde Konstantin'le beraberiz. Dostlar, Konstantin'in becerilerinden bahsedeceğiz. Yetenek ağacı önerisi vereceğiz ama öncesinde komutanın kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum. Komutanın 3 tane kullanım alanı var dostlar. Garnizonda kullanılıyor, gün batımı kanyonunda kullanılıyor ve açık alan savaşlarında buff veya debuffer komutanları arkasında taşıyarak kullanıyorsunuz. Öncelikle buff veya debuffer komutanlardan bahsedelim. Bununla ilgili kanalda video var. Yani orada yine Konstantin'in bu etkisinden ve diğer buff, debuff komutanların ne gibi etkiler sağladığından bahsettik. Oraya da bir göz atabilirsiniz isterseniz. Şimdi ne yapıyor bu komutan? Açık alan savaşlarında işte antik kalıntı savaşlarını kastetmiyorum açık alan savaşı derken. Çünkü oraya tek kıtayla giriyorsunuz. Yani 3. 4. KVK'daki antik kalıntı savaşlarına kesinlikle öyle bir yatırım yapmayın. Çünkü orada almanız gereken kill sizin için önemli. Gidip orada Konstantin'le kill alamadan işte buff debuff sağlamaya çalışmayın. Ama benim kastettiğim yerler neresi? Kingsland Savaşı. Kingsland Savaşı sonrası adamların zonlarına girerkenki savaşlarda mesela açık alanda kullanabilirsiniz. Bir de Ark of Osiris maçlarında arka almak için mid lane'de verilen savaşlarda gerçekten güzel işler yapabiliyor Konstantin. Arkasında taşıdığı buff veya debuffer komutanlarıyla. Nedir bu durum? Şöyle bir durumu var işte. O videoda da bahsetmiştim gerçi. Burada da bahsedelim. Alınan hasarı azaltıyor %10 etrafındaki müttefik kıtaların %10 azaltmasıyla. Artı işte arkasında Jeanne d'Arc'la kullanırsanız işte Jeanne d'Arc'ın attığı bufflarla da güzel bir sinerjiyle alanda güzel işler yapabiliyorsunuz. Ya da Max Mulan'ın attığı bufflar sayesinde işte Aethelfield olur. Bir sürü buff komutanı var ve buff videosunda bahsettik. Aslında kırılgan buff komutanlarını Konstantin'in arkasına saklayabilmenizle güzel bir iş yapabiliyorsunuz alanda Konstantin'le. Bir diğer kullanım alanı da kanyon. Gün batımı olur, işte kayıp kanyon olur. Buralarda kullanabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? En azından ilk becerisini 5-5 yapıp diğer becerilerini 1-1'de bırakıyorsunuz. Halihazırda maxladıysanız max haliyle arkasına Jeanne d'Arc koyarak ön saf komutanı olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da ayrı kenara attığınız tek kıta olarak kullanabiliyorsunuz. Gerçekten rakibi yoran, hani iyileştirmesiyle, aldığı hasarın az olmasıyla, sağlık statının yüksek olmasıyla kanyonda size büyük bir üstünlük sağlayan, sağlamış olduğu buff sayesinde işte hasar azaltma sayesinde de yine kanyonda sizi 1-0 öne geçiren güzel bir komutan. Bu kullanım alanlarında, yani bu bahsettiğimiz kullanım alanlarında gerçekten güzel işler yapıyor bu komutan. Tatlı da bir komutan. Ama garnizona gelindiğinde eskiden neydi durum? İşte oyundaki yeni garnizon komutanları oyuna çok dahil olamamıştı. Attila Takeda 3. KVK'da sert bir şekilde rally metasına giriş yapıyordu ve o an için mevcut olan garnizon komutanları buna karşılık veremiyordu. O yüzden bu komutana bir buff getirdiler. Garnizonda Attila Takeda'ya karşı bir direnç yaratmak istediler. Bu direnci yarattılar. Martel'in arkasında Konstantin Attila'ya karşı durabilmeye başladı. Hatta üstüne Attila nerflendi. Tamamen iyice durabilmeye başladılar. Güzel şeyler yaşandı. Ama şu anda rally metasına karşı, yani Attila Takeda metasına karşı daha iyi çalışan komutanlar var. Nedir onlar? Martel Theodora, Zenobia YSS gibi ikililer şu anda garnizon metasını domine ettiği için bunun sebebini de izah edeyim. Martel ile Theodora Konstantin'den neden daha iyi durumdalar? Çünkü Theodora'nın verdiği hasar Konstantin'in verdiği tanklıktan daha iyi iş yapıyor. Halihazırda Theodora'nın bir miktarda hafif de olsa tanklık becerileri de olmasıyla birlikte güzel raporlar vermeye başlıyor Konstantin ile Martel'in ikilisinden. Bu yüzden de Martel artık Theodora ile kullanılmaya başlandı. Garnizondaki yerini kaybetti. Bu noktada ne yapacaksınız? Konstantin'i yeniden maxlamaya gitmeli misiniz? Bu şuna bakıyor dostlar. 3. KVK'ya girerken halihazırda sizin krallığınıza garnizon oyuncusu olarak Zenobia'sı olan, YSS'si olan ya da hiçbir şey yok, Martel Theodora'sı olan birini transfer edemiyorsanız Konstantin kullanmak zorundasınız. Çünkü başka türlü Attila Takeda rallisine karşılık veremiyorsunuz. Var olan, o döneme kadarki var olan mevcut krallığınızın yaşındaki garnizonlar karşılık doğru düzgün veremiyor. O yüzden de Martel Konstantin'le bu karşılığı verebiliyorsunuz. O durumda zorunda kalıyorsunuz. Onun dışında bu zorunda kaldığınız durum mevcut değilse ben Konstantin'in maxlanması gerektiğine inanmıyorum artık. Çünkü oyuna gelen diğer garnizon komutanlarına kafa harcamanız bu komutana harcamanızdan daha kıymetli durumda. Gelelim becerilerine. İlk becerisi %40 saldırı azaltması alıyor. 5 saniye boyunca 1000 öfke gereksinimiyle bu özelliği bize getiriyor. Hedefin
diyor. Yani mevcut vuruyor olduğumuz hedefimiz kimse onun saldırısını %40 azaltıyoruz ve bize alınan hasarı müttefiklerimize %10 daha az olacak şekilde bir etki sağlıyor. Yani bu etkisi sayesinde yine bir supportif özellik kazanmış oluyor. İkinci becerisinde %40 piyade sağlığı mevcut. %40 piyade sağlığı gerçekten çok yüksek bir stat. Oyunda hiçbir komutanda bu kadar yüksek sağlık statı mevcut değil. Güzel bir özellik ama işte bunu çok da verimli kullanabiliyor mu? Herhangi bir atağa yönelik agresif bir yanı olmadığı için, tamamen böyle defansa çekilmiş bir komutan olduğu için çok da iyi yapamıyor bunu. Beraberinde agresif komutanlar kullanılmaya çalışıldığında ise, yani ikinci komutan olarak Konstantin'i kullanırken işte önüne Alex veya Guan konulduğunda ise çok da fazla bunu çalıştırabildiği raporlar göremedik. Yani o komutanların beraber kullanıldığında daha verimli çalıştığı komutanlar olduğu için Konstantin onların arkasına konulduğunda bu statı yine değerlendirme açısından biraz daha sönük raporlar geliyor. Bu yüzden Konstantin'in bu piyade sağlığı bonusundan biraz agresife yönelik faydalanabilecek bir komutan kombinasyonu şu an için oyunda mevcut değil. İlerleyen aşamalarda belki garnizona biraz daha hasarı olan bir piyade komutanı getirilirse, yani Martel'in tanklığı yerine biraz daha hasarı olan bir piyade komutanı geldiği takdirde Konstantin kendisine garnizon metasında yeniden bir geri dönüş bulabilir. Theodora'nın öne geçip Konstantin'in arkasına geçtiği bir kompozisyon ne yazık ki mevcut olamıyor. Liderlik ağacından dolayı bu durum mevcut olamıyor. Konstantin de yapısı gereği destek olduğu için, birinci komutan olarak garnizonda yer bulamadığından dolayı şu an için birazcık sallantıda garnizondaki yeri. İlerleyen aşamada biraz daha agresif bir komutanla birlikte garnizonda yine geri dönüş yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü oyun Charlemagne gibi bir komutanı çıkartıp sonrasında hiç kullanılamaz hale getirdikten sonra diğer işte komutanların hiç kullanılamaz hale düşmesini çok istemiyor. Özellikle bu valilerden alınan komutanlar söz konusuyken bunun için birazcık hani destek verecektir oyun Konstantin'e diye düşünüyorum. Üçüncü becerisiyle devam edelim. Garnizonun saldırı bonusu var %10. Aynı zamanda gözetleme kulesinin yine saldırı bonusu var %10. Ve süvarilerden alınan hasarı %10 azaltıyorsunuz. Bu beceriyle beraber. Bu beceri işte Attila Takeda rallisini durdurulması için yapılmış bir beceriydi. Mevcut durumda da durdurmayı başarıyordu ama işte yerini kaybetti ne yazık ki. Dördüncü becerisiyle devam edelim. Dördüncü becerisi %50 kıta sayısının altına düştüğünüzde size 15K iyileştirme sağlıyor. Bir kıta sayınız fazla olduğu için bu 15K gerçekten çok büyük bir şeye dönüşüyor. Ve tekrar %50'nin altına düştüğünüzde ise iyileştirme etkilerinden %30 daha az yararlanıyorsunuz. Bu da işte Richard'la kullanmamanız için oyunun aldığı bir tedbir gibi bir durum aslında. Ama %50'nin altına düştükten sonra bir daha özellik kazanıyorsunuz ki Martel ile beraber kullanıyorsunuz atıyorum. Kalkan kazandığınızda %40 beceri hasarını daha az almak. Kalkan kullanıldığındaki beceri hasarını azaltma etkisi de çok aslında hatırı sayılır tatlı bir özellik yapıyor. İlerleyen aşamada belki Konstantin bu özelliğiyle kullanılabilecek bir komutan da yapıldığında daha iyi yerlere gelebilir diye ümit ediyorum. Gelelim ustalık becerisine. Ustalık becerisine baktığımızda aslında sönük bir ustalık becerisi var. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ikinci becerisine bakıyorsunuz %40 piyade sağlığı bonusu veriyor. Yani şunu şuradan çıkartıp buraya koysalar aslında hak eden o ustalık becerisi olmayı. Yani şu ikisi yer değiştirmeli gibi geliyor bana. Çünkü %40 sağlık statını siz ikinci becerisinde verip %20 statı da ustalık becerisine vermeniz bir tuhaf oluyor aslına bakarsanız. %15 saldırı, %5 savunma ile beraber Konstantin ustalık becerisinde bunu kazanıyor. Gelelim yetenek ağacı önerisine. Şimdi dedik ki bu komutan garnizondaki yerini kaybetti. Garnizondaki yerini kaybettiği için nerede kullanılıyor? İşte açık alan savaşlarında bahsettiğimiz şekilde kullanılıyor. Kanyonda yine bahsettiğimiz şekilde kullanılıyor. Buna uygun bir yetenek ağacı hazırladım sizler için. Bunda değiştirebileceğiniz yerler var mı? Tabii ki değiştirmeyi tercih edebileceğiniz yerler var. Ondan da bahsedeceğim. Ama öncelikle işte alanda buff debuff için veya işte kanyonda kullanmanız için bunu yaptım. Sebeplerini birazcık izah edeyim. Ondan sonra nereleri değiştirebiliriz onlar üzerine konuşalım. Şimdi dostlar burayı aldım. Burayı neden aldım? Bu komutanı ağırlıklı olarak arkasında Jeanne d'Arc'la kullanıyorsunuz ve Jeanne d'Arc iyileştirmesi olan bir komutan. Jeanne d'Arc iyileştirme yaptıktan sonra %9 3 saniyelik saldırı artışı kazanmanız, bu komutanın tanklık özelliği çok olan, hasarı da çok çok iyi durumda olmayan bir komutan olduğu için iyi bir etki sağlayacağını düşündüğüm için ben buranın çok daha verimli çalışacağını düşünerek bunu verdim. Gelinen noktada buraya 3 tane beceri verdim. Bu 3 beceri değiştirilebilir. Yani elinizde 3 tane yetenek puanı var gibi düşünün. Ne yaparsınız?
Bu komutan halihazırda bir piyade komutanı. Siz mid lane savaşlarında, Ark of Osiris'te veya Kingsland savaşlarında kullanmak isteyeceksiniz ve bu komutan size yavaş gelebilir. Yavaş geldiğini hissettiğiniz takdirde buradaki 3 tane statı, yetenek puanını iptal edip buradan gelip intikal hızını en azından %6 daha fazla hale getirip biraz daha hareket hızı anlamında konfor sağlayabilirsiniz. Böyle bir eksiklik hissederseniz yetenek ağacı önerisi olarak da benim önerim bu şekilde. Gerek kanyonda gerek de işte bahsettiğimiz buff debuff için bu şekilde yetenek ağacını kullanabilirsiniz. Benim Konstantin'le ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Aklınızda takılan sorular varsa lütfen sormayı unutmayın. Yorumlar kısmında sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.